Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 6. cildimize başlıyoruz Siyer-i Nebi derslerimizde. Allah nasip ederse 6. cildin sonuna doğru bittikten sonra 7. ciltten itibaren Hz. İsa dönemine gelmiş olacağız. Hz. İsa Efendimizin dönemiyle beraber de Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin izlerine gittikçe yaklaşıyor olacağız. Ancak 6. cilt kendinden öncekiler ve sonrakiler gibi yine önemli. Zira İslam tarihinde var olan tarihi kirletme çabasına sahip olan Beni İsrail'in kirlerinden de adım adım dünya tarihi açısından bu açıdan temizlenmiş oluyoruz. Nihayetinde bir dünya tarihi anlatmıyoruz elbet, ancak dünya tarihini anlatabilmek adına da çok önemli problemlerin üzerinden bir kez daha geçip oradaki kirlerden, paslardan aranıyoruz Allah'a şükür. Milattan önce 1358 yıllarına gideceğiz. Hz. Musa Efendimizin doğumundan az evveline. Akhalıların Mısır'a saldırarak bu bölgedeki önemli yerleri ve yerleşkeleri ele geçirmek için bir mücadele verdiği dönemden bahsedeceğiz. Bunlar tarihsel süreçte ve tarih kitaplarında da ilk gerçek Yunanlılar olarak kabul edilir. İlk gerçek Yunanlılar olarak kabul edilmelerinin sebebi ise Helenistik dönem ele alındığında Ege kıyılarının tarih yazıcıları tarafından Yunan mantığının ve Helenistik mantığının bir kahramanlık hikayesiyle başlayabilmesi için verilmiş bir mücadelenin sonucundadır. Ama nihayetinde böyle bir başlangıç var. Yunanların ilk başlangıcı mıdır sorusunun cevabı hayır. Çünkü tarih boyunca 5. cildin sonuna doğru geldiğimiz ana kadar Greklerden bahsettik. Sonuçta Helenistik dediğimiz yapı bu Grek mantık ve hegemonyasının, özellikle hegemonyasının altında dönüşmüş, devşirilmiş, putperest inancı kendi hayatına ikame etmiş olan bir topluluk olarak bahsetmiştik sürekli. Orta Doğu'nun karanlık çağı olarak kabul edilir bu dönem. Zaten Hz. Musa Efendimizin vaat edilmiş topraklarla alakalı mevzuna geldiğimizde daha net olarak göreceğiz ki Beni İsrail zaten Kudüs bölgesindedir hala. Ama daha önceki derslerde beyan ettiğimiz gibi Mısır bölgesine peygamberlerinin emri olmasına rağmen geçmişler, bu bölgede çalışmaktadırlar. Bilindiği üzere bir kölelik mantığıyla da değil, bir işçi sınıfı olarak düşünebilirsiniz bunu. Hani zamanında Türkiye'den de Almanya'ya giden işçiler gibi. Fenikelilerin Lübnan bölgesine kadar geldiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönem doğal olarak Mısır'ın konjektür anlamında büyük kayıplar da yaşayacağı, ekonomik faaliyetlerinde geriye doğru bir gidişin kayıt altına alındığı bir dönemdir. Milattan önce 2650'li yıllarda başlayan hızlı yükseliş, mimari alandaki gelişme, Greklerin özellikle Akdeniz bölgesindeki korsanlık faaliyetlerine ağırlık veriyor olmaları ve bir diğer taraftan Mısır'ın kendi yönetimsel açısından halkını doyurma çabası ki Firavun dönemlerinde bunların gittikçe daha da yukarıya çıktıklarını göreceğiz. Bir Ege-Mısır çekişmesi söz konusu. Bu yaşadığımız dönemde anne ve babası 2. Amenhotep dönemini içine alan zaman diliminde yaşıyorlar Hz. Musa Efendimizin. Hz. Musa Efendimizin babası olan İmrah Efendimiz'den bahsedeceğiz. Şimdi İmran demedik, sebebi şudur. Beni İsrail'in en zayıf zamanlarında Mısır'ı geçmiş olan bu işçi sınıfının içerisinde Hz. Musa Efendimizin babası da İmrah'tır esası ama İmran diye de ele alınıyor. Sebebi yine Beni İsrail'in tarihsel kaygıda kendini ön plana koyma çabası. Zira Ali İmran suresinde beyan edilmiş olan İmran ailesi Hz. İsa Efendimiz'i doğuran Hz. Meryem anamızın, o kutlu hanımefendinin, büyük zatın aile boyu olarak adlandırılır. Hz. Süleyman Efendimiz'den geldiği söylenir ama asli ata boyuna giderseniz Hz. İbrahim Efendimiz'den gelen Hz. Süleyman Efendimiz'in dayılarına dayanan bir sülale boyudur Ali İmran soyu. Ali İmran soyu için başlı başına bir ders yapmak gerekiyor çünkü uzun bir dönemde Hz. İsmail Efendimiz'in soyuyla yakın ilişkiler kurmuş. Hz. İsa Efendimiz'in de bu noktada Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'le uzak değil, yakın bir aile boyu olduğunda söylemekte fayda var. Yani herkesin zannettiği gibi Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Hz. İsa Efendimizin ortak atası, ortak dedesi Hz. İbrahim'le Hz. İbrahim'in iki oğlu olan İshak Aleyhisselam'la İsmail Efendilerimizin
ayrışma sürecinden başlayan bir süreci değil, sonrasında bir kız alışverişi vardır. Zira peygamberlerin her birisinin mutlak surette bir hac vazifesini yerine getirdiklerini, sadece tarihte 9 peygamberin bunu gerçekleştiremediğini söyleyebiliriz farklı sebeplerden ötürü. Efendim, İmran Efendimiz Kıbrıs'a doğru bir çalışma yapmak üzere gidiyor. Neyin çalışması bu? Bir gemicilik faaliyetiyle beraber, gemilerle beraber gidiyorlar. Bazen gemilerde teknisyenlik yapıyorlar. Bugünkü tabirle söylemek gerekirse, efendim, kırılan herhangi bir şey varsa, işte dümenin şusudur busudur vesaire, bunların tamiriyle vazifeli olarak giden bir ekip var. Genellikle Yahudiler de bu konuda mahirler. Ama İmran Efendimiz hem teknisyenlik var özelliği, ama gemiye alındıktan sonra da pazarlama konusundaki becerileri, biliyorsunuz Beni İsrail kavminin öndedir. Dolayısıyla gemi sahiplerinin dikkatini çekerek bu manada bir vazifeyi de üzerine almış oluyor. Dolayısıyla gemi bir yere yanaştığı zaman gemiden inilemiş olan yerde de pazarlamacı olduğu için tabiri caizse pazara gidip gelebilen, oradaki çalışmasını sürdürebilen bir işçi sınıfında bir çalışan. Çalıştığı bu alanda Kıbrıs adasına inip 2,5 aylık bir sürede kalırken bölgede Şakiha Hanım Efendi ile evleniyor ki Şakiha Hanım Efendi hem Hazreti Harun Efendimizin hem Hazreti Meryem Efendimizin, ama bu Hazreti Meryem hangi Meryem derseniz Hazreti Musa Efendimizin kız kardeşi olan Meryem olup Musa'nın annesi, Hazreti Musa Efendimizin annesidir. Soyda Hazreti Meryem anamızla da akrabadırlar. Dolayısıyla buradan anne tarafından Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ile Hz. Musa Efendimizin de uzak akraba olduklarını söylemek mümkündür. Tevrat'ta Yokabet olarak geçmektedir. Bu bir aşağılama tavrı olarak Beni İsrail tarafından da yine bizim tarih kitaplarımızda zorla sokuşturulmuş ya da bizim geri kalmamız sebebiyle sokuşturulmuş olan bir ibare olarak karşımıza gelmektedir. Aynı zamanda bir başka problem, Tevrat'ta Yokabet'in İmran'ın teyzesi olduğu söylenir ki böyle bir yazının varlığı haşa sümme haşa Hz. Musa Efendimizin babasının da aile içi bir evlilik ve hatta olmayacak bir evlilik yaptığı söylenmiş olur. Zaman zaman bu konuda şer'i hükümlerin o dönemde bu şekliyle hasıl olabileceğini iddia edenler yine İsrailiyat etkisi ve İsrailiyat etkisindeki unsurlarla karşımıza geliyorlar ki Tevhid Ocağı'nın Cuma akşamı yapılmış olan dersleri 3 hafta boyunca süre gelen Yahudilikle ilgili derslerini, o tarihsel sürecin 2. haftasına geliyoruz. Onu dinlemenizde fayda var. Ege'de gelen bu saldırılar karşısında Mısır'da bir kargaşa çıkıyor doğal olarak. İsrail'de Beni İsrail bu noktada askeri bir birim olarak Mısır tarafından kullanılması arzu ediyor. Ancak Beni İsrail Mısır topraklarında bir işçi sınıfından olması hasebiyle Mısır'da askerlik yapmayacaklarını ifade ediyorlar. Bu noktada işte Firavun belli çocukların ölüm kararını değil, saldırılar sonucunda ölümlerin hasıl olduğu bir dönemi yaşamaya başlıyoruz. Ancak onların asker olarak evlatlarını vermeyecek olmaları bu saldırıların yanında da Firavun'un çocukları öldürme kararının doğmasına sebep oluyor. Yani burada necimlerin bir çocuğun doğacağı ve bunun öldürülmesine yönelik olan ibaresi aslında yine Hz. İbrahim Efendimizin Nemrut döneminde var olan bir asli tarihsel süreç olup Beni İsrail'in Hz. Musa'yı da Hz. İbrahim gibi gösterme çabasında ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Hz. Musa'nın Ege'den gelenlerce zarar görmemesi için doğal olarak bir emir hasıl oluyor. Annesi Şahika Hanım bu problem karşısında bir korkuya kapılıyor ve Hz. Musa Efendimiz'i kendisine gelen emirle beraber, zira babası savaşa gitmeyi kabul etmişti, kavminin diğer üyeleri de babasına bu noktada kızıyorlardı neden bu savaşa gittiği hususunda. Zira İmran Efendimiz bu savaşın verilmesi gerektiğini, madem bu topraklarda yaşıyorsak eğer, bu topraklarda yaşamanın bir gereği olarak bir asker olunması gerektiğini söylüyordu. Kavmi ona kızıyordu. Tıpkı Hz. Musa Efendimizin yaşadıklarının küçük hali tabiri caizse birer benzerini babası da illet olarak kendi topluluğundan çekmişti.
Mevcut durumun kaotik yapısı ve ciddi manada bir karmaşanın söz konusu olduğu bu dönemde Hz. Musa Efendimizin annesinin yaşamış olduğu korkuyu karşılığında Allah-u Zülcelal Hz. Şahika'nın kendisine Meryem Aleyhisselam'ı göndermişti. Hz. İsa Efendimizin annesi olan Meryem Aleyhisselam kendisinden çok daha önce bir tarihte Rabbül Alemin'in emri ilahisiyle onlara bir mağarayı işaret etti. Bu mağarada hem korunacaklar hem güvenlik altında kalacaklardı. Ancak daha sonra bu mağaranın içerisinde doğan çocuklar büyürlerken Hz. Musa Efendimiz 1 yaşını 1 aylık geçmiş. Hz. Harun Efendimiz 9 yaşında ve kız kardeşleri Meryem de 14 yaşındayken bir sepet yapılarak küçücük bir sal yapılarak Hz. Musa Efendimizin Nil nehrine bırakılma emri verilmişti. Bu bile başlı başına bir ders konusudur ama Siyer-i Nebi yolculuğundayız efendim. Hz. Şahika Efendimiz sepete Nil suyuna gidip bir şekilde bıraktılar ve bu sal Firavun'un eşi olan Asiye hanıma ulaşmıştı. O da bir gece önce Hz. Meryem'i rüyasında görmüş, kendisine bir müjdenin ulaşacağını beyan etmişlerdi. Hz. Musa Efendimiz bu Nil nehrinin kıyısından Hz. Asiye hanımefendinin kucağına doğru yol alırken tarih baştan başa değişeceği bir ana gideceğiz. Bu an devri Musa Aleyhisselam olacak ve onun Kızıldeniz'i geçme meselesiyle bütünleşiyor olacak. Bütün bunları da yarın anlatıyor olacağız inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.